Hep sen mi ağladın, Ya. hep sen mi yandın? Ben de Ben de gülemedim bu yalan dünyada. Çok yakından temas ettin Neşet Hı hı, Ertaş'la. Hı hı. Ne öğretti sana? Hoş geldiniz hocam dedim. Elini öpmeye yeltendim. Elimi hafifçe dedi ki biz dedi ruhlar da dedi Allah katında dedi eşitiz. Öpme dedi. Öpme. Ay gözlerim doldu ya. Sonra da türküsünde demiyor mu sen benimsin ben Ben senin. seninim. Geçici olan bu dünyada maalesef ki kalıcı dertlere sahibiz. Ya. Çünkü kimi bir malın derdinde, kimi bir kaygının derdinde, kimi dünyanın derdinde. Çünkü Allah yarattığı her kulunu bir hikmetle dünyaya gönderiyor. Hepimizin bir parmak izi var. Her acı beraberinde elinde bir hediye ile gelir. Ama biz acıya o kadar odaklanırız ki o hediyeyi göremeyiz. Bağlama da çalsam, davul da çalsam ben Mahsuni Şerif olarak her tokmakta hak hak derdim. Ya işte. Biz bu dünyada yaşamıyoruz. Biz bu dünyadan geçiyoruz. Geçiyoruz. Ey Yaradanım, adımlarımıza hikmet, kalbimize sabır, nefesimize aşk ver. Efendim merhabalar. Elimde bir kitap var Yolcu. Yazanına merhaba demeden önce şöyle bir başlangıç yapmak isterim. Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir. Her gelen baktı geçti Yunus Emre. Hoş geldin Hasan Basri Budak. Hoş bulduk Ferda'cığım. Nasılsın? İyiyim, çok şükür. Seni gördüm. Seninle beraber olmaktan son derece mutluyum. Biz de seni görmekten çok mutlu olduk. Heybesi de dolu geldi Yolcu isimli kitabıyla. Evet. Şimdi kitap ilginç, birazdan açacağız. Ama önce ben yazarına sormak isterim. Yolcu, bize ne anlatıyor bu kitap? Yolcu aslında insanı anlatıyor. Modern dünyanın sıkışmışlığında, mutsuzluğu, tatminsizliği, aynı zamanda hastalıklarla gark olmuş insanın kendi iç dengesini, mutluluğunu, huzurunu yaşamda bu süreçte işte az önce Yunus Emre'mizin de söylediği gibi bu dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti derken bakıp geçerken ki sürecimizi daha dengede, daha huzurlu, mutlu bir şekilde nasıl yaşanabiliri anlatıyor Hasan Süper. Basri Budak penceresinden. Zaten Yunus Emre'nin bu sözleri bize şeyi anlatmıyor mu Hasan Basri? Geçici olan bu dünyada maalesef ki kalıcı dertlere sahibiz. Ya. Öyle olduğunu zannediyoruz. Herkes şöyle kendini bir yokladığında ben hep aynı örneği veriyorum. Geçmez dediğimiz, düşünün hepsi geçti. Bravo. Hatta Allah tarafından öyle bir lütuf var ki unutma lütfu. Bravo. Unutuyoruz bile. Evet. O geçmeyeceğini İnsan zannettiklerimizi. unutandır çünkü ve unutmasaydık zaten vay halimize. Biz Hasan Basri ile nasıl tanıştık? Kendisinin araba sohbetleri var YouTube'da. Evet. Lütfen girin izleyin, çok tatlı sohbetler de bulunuyor. Ben de Evet. programına katıldım, konuk oldum. Yol sohbeti yaptık. Evet. Şimdi ama bu kitaba baktığımda evet kitap ama aynı zamanda bir albüm. Çünkü şöyle mesela bir sayfayı açtım. Burada kare kodunu görüyorsunuz. Başladığınız sayfanın, bulunduğunuz sayfanın o kare kodunu okuttuğunuzda karşınızda bir türkü denk düşüyor değil mi? Düşüyor. Bunların aynen. hepsini bilerek seçtiğini Tabii, düşünüyorum. tabii. Türküler muazzam Evet. seçilenler. Evet. Neden böyle bir birliktelik yaptın? Ayrıca bu bir sahne gösterisi mi? Aynen. Aslında üçlü bir anlatı. Evet. Şimdi ben tabii Anadolu'nun bir kere hakikat, Allah'ın hakikati, o evrensel bilgiler her coğrafyada kendi lisanınca ve kendi nüanslarıyla, refleksleriyle, diliyle ortaya dökülmüş. Az önce Yunus Emre gibi, Hünkar Hacı Bektaş Veli gibi, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bayram Veli, Ne Şems kadar Tebriz. şanslıyız ya. Evet, o İsimlere kadar. bakar mısınız? Bravo. Ve biz bu coğrafyanın bu kadim öğretilerini biz aslında yıllarca bu hakikat bilgilerini, evrensel bilgilerini biz bu değerli hak dostlarından almışız. Ama aynı zamanda da bu coğrafyanın bir de kültürel hafızası ve manevi hafızası var. O da türküler. Doğru. Ben 30 yıldır aslında türküler üzerine yayıncılık yapıyorum. Televizyon programcılığı ve aynı zamanda da müzik yapımcısıyım. Evet. Ve Neşet Ertaş, Aşık Mahzuni Şerif gibi nice bu coğrafyanın
o kültürel hafızasını dillendirmiş nice usta ile beraber yıllarca programlar yaptık. Tabii heybet oldu ve ben aynı zamanda da kendini arayan, her daim varoluştaki potansiyelimi tam anlamıyla yaşamak gibi bir dürtüm olduğu için, kendim olmak, gerçekliğimi yaşamak üzere bir yaşam sürdüğüm için aslında bütün dinamikleri bir araya getirdim. Evet. Hepsi benim enstrümanlarım aslında. Mükemmel. Doğal olarak Yolcu da o kendi deneyimlerinden yola Bravo. çıktı. Kendi arayışından desek kesinlikle daha öyle. doğru olur. Zaten aslında hepimiz arıyoruz. Kimimiz farkındayız, kimimiz farkında değiliz. Ama eninde sonunda herkesin geleceği durak kendi durağı. Çünkü kimi bir malın derdinde, kimi bir kaygının derdinde, kimi dünyanın derdinde. Aslında biz dünyaya gelirken dünyaya yakın, kendimize uzak dünyaya geliyoruz. Oysa ki saf bir bilinçle geliyoruz. Varoluşumuzda inanılmaz bir potansiyel var. Ve bu potansiyelle aslında yaşayabilsek inanılmaz bir zenginlik var. Ama biz tabii ki insanlık var olduğu günden beri kendini yaşamını sürdürebilmek için bir sistem kurmuş. Hakikat sisteminin haricinde bir sistem. Ve bu sistem hep dünyada yaşamı sürdürebilmek üzere. Çok normal, çok doğal. Lakin bir yandan da kaygılar beraberinde Evet. gelmiş. O da var yazılımda Hasan Basri. Tabii. Nasıl dengeliyorsun? İşte bunu hayat zaten bir denge. Bunu eğer Mevlana Hazretleri diyor ya, insan iki kanatlıdır diyor. Korku ve ümit. Ümit. O ikisi birbirini desteklediği zaman zaten insan uçuyor. Biraz önce dedik ki unutuyoruz dedik. Unutmak da aslında bir lütuf. Doğru. O kaygı da bir lütuf ama umut da bir lütuf. İkisini birlikte tutabilmek önemli olan. Ama bunun ikisini bir arada tutabilmek için önce kişi ruhsal olarak ruhuyla bir olmalı. Ruhunu tanıyabilmeli, dengede kalabilmeli. O yüzden de insan bu kurduğu sistemde, insanlık var olduğu günden beri o sistemin içinde o korkuyu biraz fazlalaştırmaya başlıyor. Çünkü neden? Empoze ediliyoruz. Devamlı. Bir de güç sarhoşluğu var. İnsanları yönetme duygusu var. Bir de bu dünyaya meyleden daha Habil ve Kabil zamanında Evet. başlıyor aslında her Hikaye, doğru. Hikaye orada başlıyor. O yüzden de insanoğlu bu sistemde ne yapıyor? Kaygı. Atalardan gelen o kaygılar, atalardan gelen o travmatik durumlar kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Duygular da evet. aktarılıyor bildiğin üzere. O yüzden de biz dünyaya geldiğimizde ne yapıyoruz? O saf bilinçten değil, anne babamızın atalardan gelen kaygıları, doğruları. Bir de sistemin güncel bilgileri. İşte doktor olmalısın, mühendis olmalısın, öğretmen olmalısın. Evet. Evlenmelisin. Evlendin, çocuk yapmalısın. Bravo. Çocuk yaptın, ikinciyi ne zaman yapıyorsun? Ne zaman yapıyorsun? Gibi. Öğretiler, o saf bilinç 0-6 yaş arasındaki o bilincimiz, o saf bilincimiz o doğrularla bilinçaltımıza yerleşiyor ve doğrularımız haline geliyor. Oysa ki ruhumuzdaki donatı, çünkü Allah yarattığı her kulunu bir hikmetle dünyaya gönderiyor. Hepimizin bir parmak izi var. Baktığımız zaman astroloji ilminden eğer yola çıkarsak, astroloji ilmine baktığımızda hepimizin karakteristik özelliklerinin olduğunu görebiliyoruz. Ya da nörobilime geldiğimiz zaman da aynı şekilde o... Herkes yegane, biricik Bravo. yani. Ve bir özelliğimiz var. Yani duygularımız var. Duygular da bu arada negatif tarafı da var, pozitif tarafı da var. Şimdi biz hangi tarafı beslediğimizle ilgilenmeliyiz. Ben işin şurasındayım. Bu kadar bahsi geçen isimle, işte Neşet Ertaş'la, Mahsuni Şerif'le, çok kıskanıyorum onun o tarafını. Çünkü bu kadar çok insanla söyleşi yapıp işte siyasetinden reel yaşama kadar
Maalesef ben dokunamadım. Onlarla herhangi bir söyleşim hiç olamadı. Bunu bir eksiklik olarak görüyorum. Çünkü birebir de bir araya gelip söyleşebilmeliydim onlarla. Ya, evet. Birazdan soracağım onlardan ne aldın diye. Hı hı hı. Sonra bu kişilerle temas edip işte kendi hayat deneyimlerinden yola çıkarak yolcu, işte sahne performansları. Sen hayatla nasıl baş ediyorsun? Bir sırrın var mı? Yani benim hayatla baş etmemin tek bir sırrı var bence. O da gerçeklik. Yani Her haliyle gerçeklik. Kendimi aynada kendime baktığımda ya da iç dünyamda kendimle baş başa kaldığımda ve en önemlisi kendi düşüncelerimi düşünebildiğimde ben bu hayatta gerçek miyim? Gerçek olduğunda sonucu negatif bile olsa günümüz zahiri olarak Hı hı. baktığımızda, çünkü hiçbir şey göründüğü negatif, gibi değil. evet, negatif de değil. Biz onları adlandırıyoruz. Baktığımda sonucu ne olursa olsun onunla baş edebilme gücünü bulduğumda hayat benim için, kendimi yaşadığımda hayat benim için muazzam yaşanılır bir yer. Her haliyle. Hemen her güçlükle karşılaştığında bu bakış açısıyla çıkabiliyor musun işin Evet. içinden? Ne Çünkü- güzel, bravo. Çünkü neden biliyor musun Ferda'cığım? Bir Kızılderili atasözü diyor ya, kıtalar ötesinden de olsa evrensel yasa. Her acı beraberinde elinde bir hediye ile gelir. Güzelmiş. Ama biz acıya o kadar odaklanırız ki o hediyeyi göremeyiz. Ve doğal olarak da ben bir olumsuzlukla karşılaştığımda her daim yaptığım tek bir hareket var, tek bir eylem var. O da bu bana ne öğretiyor? Ne güzel. Ya da bana neyi fark ettiriyor? Güzel. Şimdi Neşet Ertaş bu Evet. coğrafyadan çıkmış. Okul okumamış ama bir derviş, bir sosyolog, bir psikolog. Çünkü yazdığı türkü sözlerinde psikolojiyi görüyorsunuz, insanı görüyorsunuz sosyolojik anlamda baktığında. Hakikati. Ölümü, yalanı, hayatı, hakikati, doğruyu, eğriyi, her şeyi buluyorsun. Çok yakından temas ettin Neşet Hı hı, Ertaş'la. Hı hı. Ne öğretti sana? Bundan bir anımı paylaşayım. Lütfen, Neşet lütfen, çok Hoca'yla. isteriz. Ben çok severdim. Çok şanslıyım ki onun da sevgisini Ne güzel. kazanma şansını yakalamış biriyim. Ve çok da zaman geçirmiş birisiyim programların haricinde. Bir gün yine bir televizyon programıma geldiği dönemde bir gece öncesinde normalde yayın günü gelecekken bir gün akşam beni aradı. Dedi ki Hasan kardeş, ben İzmir'de yaşıyordu o zaman. Hasan kardeş dedi, yoldayım geliyorum dedi. Tamam hocam dedim, neredesiniz dedim. Şu anda dedi Balıkesir'e yaklaşıyorum. Hemen otelini ayarladım derken yaklaştı. Ben onu yolda buluştuk. Yoldan aldım, otele götürdüm. Otel odasına geldik. Hoş geldiniz hocam dedim. Elini öpmeye yeltendim. Elime hafifçe dedi ki yok dedi, öpme dedi. Niye? Niye dedim? Bir dedi annenin, bir ananın evlatları kaç yaşında olursa olsun, hangi işi yapıyorlarsa yapsınlar, hangi yaşam standardında olurlarsa olsunlar, hepsi dedi annenin dedi nazarında evlatları eşittir dedi. Biz dedi ruhlar da dedi Allah katında dedi eşitiz. Öpme dedi. Öpme. Biriz diyor, aynıyız. Sen benden, ben senden farklı değiliz. Ay gözlerim doldu ya. Sonra da türküsünde demiyor mu? Sen benimsin, ben Ben senin. seninim. Favori bir Neşet Ertaş türkün var mı? Aslında hepsi Hepsi de evet. Gönül Dağı. Aa. Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez. Görünmez. Yol gizli gizli. Aslında hepimiz birbirimize o görünmez yollarla bağlıyız. Benimkisi yalan dünya. Ay. Hep sen mi ağladın? Ya. Hep sen mi yandın? Ben de Ben de gülemedim. bu yalan dünyada. Gerçekten. Oh, Muhteşem. konu buraya gelince gerçek. Ya bir şey söyleyeceğim Hasan Basri. Yaş alıyoruz ya, daha Ya. mı duygusallaşıyoruz acaba diyorum. Olabilir. Eskiden hiç dokunmayan böyle geçen şeyler şimdi böyle bir ağlatıyor Tabii. Bir yani. de yaşanmışlıkların da yorgunlukları var. Olabilir. İnsan da duygularıyla temas edebildiği kadar insan, ne güzel ki insanlaşıyoruz aslında. Bu pencereden bakalım. Yaş almak değil de
insanlaşıyoruz çok şükür. Çok şükür. Peki hemen ardına Mahsuni Şerif'le ilgili Ya. bir soru sorayım. Hı hı. Ondan öğrendiğin bir şey. Evet. O sana ne kattı mesela? Bunlar çok büyük değerler. Ve artık Kesinlikle. yoklar. Maalesef. Neşet, özür dilerim. Mahsuni Baba'yla yayınlarımız tabii onun haricinde yayınlarımızı başlamadan önce de çocukluğumda da onun türküleriyle büyümüş. Türkülerinde de aslında her şeyi anlatmış ve aslında ruhumun tanıdığı biri olarak tanışmıştım. İlk Oo, ne güzel. 17-18 yaşlarındaydım. Sonra çok zaman geçirdik tabii ve kendisinden öğrendiğim en önemli hakikat şu oldu. Gerçeği sonu ne olursa olsun karşısında durabilmek, karşısına geçebilmek ve gerçek ne olursa olsun savunabilmek Sana öğretti. bana öğretti. Ve en önemli sohbetlerimden birisi, bende iz bırakan sohbetlerinden birisi, bana demişti ki bir gün bir yayında, Hasan kardeşim, ben bağlama da çalsam, davul da çalsam, her tokmakta hak derdim. Bu beni çok iyi, evet. çok güzel. Bir daha söyle ne olur. Orası bir daha vurgulanmaya değer. Ben bağlama da çalsam, davul da çalsam, ben Mahsuni Şerif olarak her tokmakta hak derdim. Ya işte nasıl bir aydınlanma ya. Yani şunu dünyanın en iyi üniversitelerine gitsen öğrenemezsin. Yanlışım var mı? Öğrenemezsin. Kesinlikle. Bu Şimdi başka gelelim bir şey. Aşık Veysel'e. Görmediği halde, ama dünyadan olduğu Veysel halde, geçti. ya, anlatmam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetimi bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Gerçekliğe bakar mısın? Ya. Az önceki sohbete gelelim. Hı hı. Ne dedik? Hı hı. Her dert beraberinde bir hediyeyle gelir. Yani bir dert aslında bize dermanıyla gelir. Bakar mısın felsefecilerin yıllardır yanıtını aradıkları sorular bizim coğrafyamızda, bizim değerlerimizde. Biz aslında o cevapları almışız da işte üstünü kapatıyoruz ya da Ya. görmezden geliyoruz. Ama Mükemmel biz değil bilgiler aslında. bunlar. Sistem. Sistem doğru. Yoksa mayamızda var. Aşık Mahsuni Şerif'ten bir favorin var mı? Yine hepsi diyeceksin muhtemelen ama biri senin için Aynen. daha özeldir. Yani direkt bir radyoda ya da arabada giderken dinlemek, bir türkü modunda dinlemeye geçtiğimde hemen aklıma gelen mesela bir Mahsuni türküsü, Boşumuş. Okusana bize sözlerini. Dünyada delinin teki Mahsuni, yaktı seni içindeki Mahsuni, dile kolay bunca yükü Mahsuni, yıllar yılı taşımış da taşımış. Hayatın özeti. Boşumuş ama. Boşumuş hepsi. Hemen arkasında ben de kendi favorimi Evet. söyleyeyim, Merdo. Çünkü onun Of. sözleri de Oh, mükemmel. bravo. Sana bir gün olsun gülmedi hayat. Hepimizin hikayesi değil mi bu? Hepimiz öyle demiyor muyuz? Bravo. Kaderi berbat, merdo merdo. Burası gurbet. Bak 2 kere vurguluyor. Burası gurbet. Al işte sana yine hayatın özeti. Kesinlikle. Geldik, gidiyoruz. Yine Yunus Emre'm ne diyor? Biz bu dünyada yaşamıyoruz. Biz bu dünyadan geçiyoruz. Peki, dünya algın böyleyse kitaptan yola çıkarak senin için dünya tuzakları ne? Dünyanın tuzakları ihtiyacımdan fazla olan her şey. Her şey doğru. Bu kadar. Mevlana Hüdavendigar diyor ki dünya malı Yaradan'ın tebessümü. Ona bak ama sarhoş olma. Biz dünyanın bütün bizim için yaratılmış olan hem varoluştan hem de günümüz teknolojisiyle dünyanın nimetleri elimizde tuttuğumuzda nimet. Ama kalbimize indirdiğimizde sıkıntı. O yüzden de fazla olan her şey sana göre dünyanın tuzağı. Tabii ki. Yani sonuçta tabii ki dünyaya ihtiyacımız var. İhtiyacım olduğu takdirde kaliteli bir yaşam, modern bir yaşam, ama amaç değil. Araç.
Ama fazlası geldiği zaman her şeyin, ama işte de bu böyle, özelde de bu böyle, birine fazla değer verdiğinde de bu böyle, kendinden fazlasını verdiğinde de bu böyle. Denge. Bu kitap yolunu kaybetmişlere diyorsun. Evet. Yolunu kaybetmişlere. Ben de diyorum ki yolunu kaybetmiş bir insanı nasıl tarifleriz peki? Nasıl tarifleriz? Evet. Aslında biz Sen kime tarifleyemeyiz. yolunu kaybetmiş dersin ya da? Aslında böyle bir yargıda bulunmam. Çünkü kişinin kendisinin fark etmesi gerekir. Çünkü onun fark etme iş hali de aslında sınavının, yolculuğunun bir parçası. Çünkü o fark etme işinin sürecinde yaşayacakları da o tortular, o yükler ona fark ettirecek zamanı geldiğinde. Bir yumurta eğer dışarıdan kırılırsa ödür, civciv. Ama içeriden kırılırsa yaşam bulur. başlar. Doğru. O yüzden biz dışarıdan değil de bizim, çünkü insanların hastalığı birine yargıda bulunmak, birine yardım etmek, tabii ki yardımlaşmak çok önemli ama haddimizden fazlası, haddimizi aşarak müdahalede bulunmak o birazcık tehlikeli. O yüzden de kişi kendini bulmalı. Yani kendi fark etmeli bunu. Uyan kendini bil cümlesi kitapta o yüzden mi? Kesinlikle. Peki insan kendini bir kere daha doğurabilir mi? Yeniden bu dünyada, evet. Yani İspatı ne bunun? nasıl? İspatı ne? İspatı şu: sabah kalktığınızda eğer gerçekten, ama şimdi çok ütopik ya da böyle bizi izleyenler böyle düşünebilirler. Sabah kalktığımızda belki bizi izleyen izleyicilerimiz şimdi diyecek ki ne kadar böyle hayal ya da büyük büyük konuşuyorlar evet, diyebilir. büyük büyük konuşuyorlar diyebilirler. Ama öyle değil. Gerçekten sabah kalktığımızda ve gözümüzü açtığımızda şu nefes, onu tekrar alabilmenin hazzı var ya, o da işte zıttıyla sınanıyor, fark ediyoruz. Bir hastalandığımızda, Allah korusun, okyanuslara. Ama işte bunlar olmadan fark edebilmek. Bunu hissettiğimizde ya da sabah kalktığımızda, kişi kendini tanıdığında, zaten varoluş özelliklerini keşfettiğinde, birinin hayatına dokunmak mı ya da işte sabah kalkıp bir kapının önünü süpürmek mi, sokakları temizlemek mi ya da bir sokak canlısına mama vermek mi ya da öğretmenlik yapan birisi, öğretme güdüsü varken birine bir bilgiyi aktarmak mı, öğretmek mi? Bu tarz özelliklerini bilen bir kişi, kendini tanıyan bir kişi, zaten bu sefer onları yerine getirdiğindeki haz hiçbir şeyle dolmuyor Ferdacığım. Yeniden mi doğuyoruz Yeniden doğuyoruz tabii ki. Çünkü neden? Yani ne diyor bizim kadim öğretilerimiz? Ölmeden önce ölünüz diyor. Neden deniyor bu söz? Ölmekten kasıt vazgeçiş değil, bırakmak değil, anlam yüklemeyi bırakmak. Hayatının herhangi bir yerinde ölmeden önce ölünüzü tatbik ettin mi? Yani tabii bunu birebir somut örneklerle anlatamam ama her yaşadığım sınavda ve o sınavın bana öğrettiklerini fark ettiğimde, biraz daha yalan sevdalardan geçtiğimde, her seferinde, ama bu sadece insan olarak da değil ya da çok böyle işe anlamlı olmayan her şeyden vazgeçtiğinde desek belki. Aynen, bravo. Her seferinde neyi fark ettim? Dedim ki her şey yalan. Doğru. Ve tek bir gerçek var. Bu yolculukta sana eşlik eden bir kişi var. Bir yolcu var. O da içinde. Yine sensin. Yine sensin. Dünya algını sordum ama ölüm algını da şimdi merak ettim. Ölüm algın ne Hasan Basri? Tabii ki bunu Ferdacığım, bu hayatta doğduğumuz andan itibaren son nefesimize kadar her şeyi öğrenmek üzere aslında programlıyız. O kadar hiçbir şey bilmiyoruz ki aslında. Ben bu kitabın başında da yazdım. Ben bir şeyler öğretmek için değil, ben vaaz vermek için de yazmadım bu kitabı.
Ben bir hatırlatıcı defteri olarak yazdım. Ben de şimdi doğal olarak hepimiz bu dünyada her şeyi bildiğimizi iddia ediyoruz ama öğrenecek o kadar çok şeyimiz var ki. Hiçbir şey bilmiyoruz aslında. Şimdi sorarım ben sana, ölümü biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ölürken bile ölümü öğreneceğiz. Doğru. Ben şu anda şimdi de varoluşumu yerine getirmekle Ama bir mükellefim. son olduğunu düşünmüyorsun ölümün. Düşünmüyorum tabii Hatta ki. bir başlangıç. Tabii ki boyut değiştirme, frekans değiştirme olarak Hı hı. görüyorum. Beden görevini yerine getiriyor ama ruh Hı hı. kendi gerçekliğine, gerçek yurduna geçiyor. Şey dedin ya, ben de aynen senin gibi düşünüyorum. Çok şey bildiğimizi düşünüyoruz ama esasında hiçbir şey bilmiyoruz. Yani bazı hatırlatıcı cümleler de var bunun için. Mesela senin kitapta da var. Ben de çok severim o cümleyi. Sen kendini küçük bir cisim zannedersin ama en büyük alem sende dürülü. Üstüne bu cümlenin Hazreti Ali. ansiklopediler yazılmaz mı Of. ya? Sen kendini küçük bir cisim zannedersin ama bütün alem sende dürülü. Sen ne anlıyorsun bu cümleden? Hazreti Yani Ali'nin bu cümlesinden. ben yine konunun başına dönersek, hani dedik ya, insan Allah her yarattığı kuluna bir hikmetle dünyaya Evet. gönderiyor. Ve şimdi bir vahdet-i vücut algısı doğurduğu gerçekliği var. Aslında Allah var, ondan başka da bir şey Gayrısı yok. Biz hepimiz ondan bir parçayız. Ve bu parça ondan bir parçaysa biz onun hangi bir parçasını aslında Temsil buraya ediyoruz. gerçekleştirmek üzere geldik. Çünkü diyor ya o yüce çalabımız, ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim ve mahlukatı yarattım buyuruyor. Biz de eğer bilinmek isteyen bir çalabımız varsa onun bilinme yolculuğu önce bizim kendimizi bilmemizden geçiyor. O yüzden yine bu Hazreti Ali Efendimizin sözüne eşdeğer Mevlana'nın bir sözü var. Sen okyanusta bir damla değilsin. Damlanın içindeki okyanussun buyuruyor. İnsandaki sırrı, insandaki zenginliği işaret ediyor. Buradaki bu zenginlikte kendimizi tanımaktan geçiyor. Kendimizi tanıyınca zaten hiç olduğumuzu da görüyoruz bu zerrenin içinde. Kendini bilen Rabbini bilir miydi cümle? Nokta. Nokta. O zaman senden kitabının 102. son sayfasını He. açmanı rica edeceğim. Tamam. Madem yolcuyu konuştuk. Madem yol da sensin, yolcu da, o zaman yolun duasını da bize Ay, Hasan tamam. Basri okusun. Ey Yaradanım, adımlarımıza hikmet, kalbimize sabır, nefesimize aşk ver. Bizi yola çıkaran niyetin saflığını koru. Ve ne zaman unutursak bize yine hatırlat. Hatırlatır da zaten. Evet. Hep de hatırlatıyor. İnşallah. Evet, yeter ki biz o idrakta olalım. Bu arada gösteriye de bekliyorum. İnşallah Aynen. tarihleri uyarsa seve seve Aynen. geliriz. Eylül ayı itibariyle başlıyoruz Aa, turneye. süper, tamam. Haber vereceğim. Tamam. Hasan Basri, çok teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim. Ağzına gönlüne sağlık. Seni zaten çok seviyorum. Ruhunu, kalbini, bu manaya olan aşkını, yakınlığını ve bu yakınlığı bir de yaptığın işle birleştirişini, biliyorsun bunları çok konuştuk ama buradayken de yüze övülmez ama Aynen. ben paylaşmak istiyorum. Ben Senin de böyle dostum. söylendiğinde hemen böyle bir kapanma ihtiyacı hissediyorum. Kalbimden dilimde ne Çok varsa teşekkür dilimdedir. ederim. Çok O yüzden teşekkür seninle ederim. bunları konuşuyor olmak bana bir haz verdi. Çünkü kendi gerçekliğimi yaşamama vesile oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için de en değerlimiz sizlersiniz. Sizler izlemeden, sizler olmadan bu yayınların, yaptıklarımızın hiçbir anlamı yok. Kesinlikle. Hep söylerim. Sağ olun, var olun. Her videoda bizimlesiniz. Bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz. İçimden geldi. YouTube izleyicimize de bunları söylemek istedim. Sevgiler, selamlar herkese. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Aşkla.